Eve gelip yemek yedikten sonra işle ilgili sorulardan kaçınmak için "Çok yorgunum," dedi ve odasına çekildi. Yatağına uzandığında tüm gün hiçbir şey yapmamış olmasına rağmen kendini bitkin hissediyordu. Yatak sanki bedenini sıkıca kavramış, hareket etmesine izin vermiyordu. Haksızlıklarla dolu bu dünyada bir kadın olarak yok sayılmanın ve her gün başka bir kadının acı dolu hikayesini duymak zorunda olmanın ağırlığı kalbinde derin bir yara açıyordu. Üstelik içinde büyüyen özlem o acıyı daha da katlanılmaz hale getiriyordu. Gözlerinden süzülen yaşları silerken derin nefesler almaya çalıştı. En azından rüyasında Kerem'le olmayı umarak gözlerini kapattı. Diğer tarafta Kerem için uyku çoktan unutulmuş bir eylem haline gelmişti. Nehirden haber alamıyordu. Bu ani kayboluşu anlamlandıramıyordu. İçinde büyüyen karmaşaya karşı koyamıyordu. Kendini kandırılmış hissediyordu. Benimle oynadı. Sebep bile sunma zahmetine girmeden yok oldu diye düşünüyordu. Bir yandan Nehir'e kızgındı. Bir yandan da içini yakıp kavuran özlemin ve acının pençesindeydi. Her şeyin neden bu kadar karıştığını bir türlü anlayamıyordu. Kerem de Nehir de farklı yerlerde birbirlerine duydukları özlemle günlerini geçiriyor. Bir umutla birbirlerini bekliyorlardı. Nehir'in anne ve babası ise kızlarındaki bu durumunu fark ediyordu. Onu mutsuz gördüklerinde bu durumu yalnızlığına ve yaşıtlarının evli olmasına rağmen Nehir'in hala bekar olmasına bağlıyorlardı. Nehir'e hissettirmemeye çalışarak ona uygun birini bulma telaşına düşmüşlerdi. Bir akşam yemek sırasında annesi konuyu açmaya karar verdi. "Kızım, artık torun sevmek, anneanne olmak istiyorum," dedi birdenbire. Nehir'in şaşkın bakışlarını fark etmiyor gibiydi. Aklında çoktan komşusunun avukat yeğeni Levent vardı. Dayanamayıp ekledi. Aylin ablanın kardeşinin oğlu varmış. Uzun boylu, yakışıklı, çok da kibar bir çocukmuş. Üstelik avukat. Bir tanışsanız belki anlaşırsınız. Ne dersin? Gözlerini heyecanla Nehir'e dikti. İçinde umut dolu bir "Evet anneciğim, olur tabii" cevabını duymayı bekliyordu. Nehir bir anda içini dolduran öfkeyle karışık hayal kırıklığını bastıramadı. Bunu nasıl söyler? Ben Kerem'i bu kadar severken nasıl başka birini düşünebilirim diye geçirdi içinden. Ancak annesinin Kerem'den haberi olmadığını, yaşadıklarını bilmediğini unutuyordu. Aslında öfkesinin kaynağı annesinin sözleri değil. Kerem'in şu anda başka biriyle olma ihtimaliydi. Bu düşünce onu çok korkutuyordu. Hem de çok. Kerem'in başkasına dokunduğunu, onu öptüğünü ya da daha kötüsü başkasını sevdiğini düşünme ihtimali bile kalbini paramparça ediyordu. Bu korku ve öfke birleşince kendini tutamadan patladı. "Saçmalama anne. Nereden çıktı şimdi bu?" diye bağırdı. Anne ve babası şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Annesi Nehir'in tepkisini anlamaya çalışarak sakin bir sesle konuşmaya devam etti. "Kızım, yaşın geçiyor. Sonsuza kadar yalnız mı kalacaksın? Şimdi gençsin. Ama yaş aldıkça isteyen de azalır. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Zaman hızla geçiyor. Bugün 24 yaşındasın. Ama yarın bir bakmışsın 34 olmuşsun." Annesinin iyiliğini düşündüğünü söyleyerek yaptığı yorumlar Nehir'i daha da öfkelendirmişti. Derin bir nefes aldı ama öfkesini kontrol edemedi. Ne demek bu? Erkek olsam yaşımın ilerlemesi yine de sorun olur muydu? "Ben evlenmeyi düşünmüyorum. Hiç kimseyle ve hiçbir zaman," dedi. Ama içinden "Kerem dışında" diye geçirdi. Sert bir sesle ekledi. "Bir daha bu konuyu bana açma anne." Annesi bu cevabın ardından hem şaşırmış hem de kırılmıştı. Sesi çatallaşarak sinirle karışık gözyaşları içinde cevap verdi. "Kızım, tabii ki kızlar için yaş daha önemli. Ne yapalım? Gerçek bu. Yaşta bir kızı kim ister? Zaten kadın çocuk doğurunca yaşlanıyor. Ne demek evlenmeyeceğim? Asıl sen saçmalama." Tam Nehir cevap vermek için ağzını açıyordu ki babası araya girdi. Tamam, uzatmayalım. İstemiyor kız hanım, üzme kendini. Üzmeyin birbirinizi. Hem daha küçük benim kızım." Babası Nehir'i korumaya çalışıyordu.
Ama bu kez annesi ona ters ters bakarak tepkisini gösterdi. Kocasının Nehir'i desteklemesi onu iyice sinirlendirmişti. Nehir masadaki kaşığı sert bir şekilde bıraktı. Öfkesini bastırmaya çalışarak kısa ve soğuk bir tonda "Afiyet olsun" dedi ve hızla odasına çekildi. Bir süre sonra annesi Nehir'in arkasından odaya geldi. Kapıyı usulca açtı ve içeri girerek yatakta köşeye kıvrılmış oturan kızına yaklaştı. Yumuşak bir sesle sordu. "Neden bu kadar kızdın kızım?" Nehir başını kaldırmadı. Gözlerini annesine çevirmedi bile. Cevap alamayan annesi derin bir nefes aldı ve kızının yanına oturdu. Sesi sakindi ama içinde derin bir umutsuzluk vardı. "Kızım, anlıyorum seni. Ben de gençken evlenmek istemiyordum. Ama annemle babamın sözünü dinledim. Babanla tanıştım. Evlendik. İyi ki de dinlemişim. Bak ne güzel, güzel bir kızım oldu." Nehir hala tepki vermedi. Annesi birkaç saniye bekledikten sonra sabrını kaybederek sinirli bir şekilde ayağa kalktı. "Peki, sen bilirsin kızım," dedi. Kapıyı sert bir şekilde kapatarak odadan çıktı. Nehir yatağında sessizce gözyaşı dökerken içindeki öfke ve hayal kırıklığı kalbini sıkıştırıyor. Yatağının yastığına yüzünü bastırdı ve derin bir iç çekti. "Ben zaten yalnız değildim. Kerem vardı. Ama artık yok. Ömür boyu yalnız olmak zorundayım. İçimdeki bu özlemle, onun kokusunu, ellerini anılarımda saklayarak ölmeyi beklemek zorundayım," diye düşündü. Birkaç gün sonra Nehir'in başvurduğu küçük firmalardan biri olan Kaya Mimarlık'tan arandı. Bir görüşme için davet edilmişti. Görüşmeye gittiğinde Arzu Hanım adında bir kadın yöneticiyle görüştü. Nehir beklediğinden çok daha rahat bir atmosferle karşılaştı. Görüşme boyunca rahatsız olacağı bir şey olmadı. En azından işlerime ilgi verip belki biraz kafamı toplayabilirim diye düşündü Nehir. Arzu Hanım'ın da görüşmeden memnun kalmış olduğu belliydi. Ertesi sabah Nehir'in işe başlamasını istedi. İşe başladıktan bir hafta sonra Nehir hala rahatsız olacağı bir durumla karşılaşmamıştı. Ailesine Can'dan hiç bahsetmeden "Memnun olmadığım için ayrıldım. Ayrıca şirketin geleceği de belli değildi zaten. O yüzden buraya başvurmuştum ve kabul edildim işte," dedi. İşsiz olsaydı ailesi daha fazla soru soracak, durumu daha fazla irdeleyecekti. Ama çalışmaya devam ettiği için annesini rahatsız etmedi ve bu küçük bir ayrıntı gibi geldi. Nehir burada çalışmayı sevmişti. İşine konsantre olabiliyor, kendini geliştirebiliyordu. Aklını sadece işlerle meşgul etmeye çalışarak en azından gündüzleri birkaç saat nefes alabiliyordu. Kerem için ise öyle değildi. O gündüzlerini özlemin, gecelerini de içkinin sarhoşluğuyla geçiriyordu. Birlikte çalıştığı arkadaşı Merve, Kerem'in böyle mutsuz olmasına dayanamıyordu. Onu her gün bu halde görmek onu derinden üzüyordu. Aynı zamanda onu bu kadar yıpratan Nehir'e de çok kızgındı. Sürekli Kerem'in dikkatini çekmeye çalışıyor. Nehir ile ilgili olumsuz düşüncelerini dile getirerek Kerem'in hem aklını hem de kalbini ondan uzaklaştırmaya çabalıyordu. Bir sabah Kerem'in akşamdan kalma güçsüz halini görünce yanına geldi ve "İşten çıkınca bir şeyler yapalım mı? Kafan dağılır. Rahatlama zamanı. Seni böyle görmek beni de üzüyor. Unut artık. Kaç hafta oldu. Hak etmeyen biri için bu kadar yıpranmanı ve kendini böyle tüketmeni anlamıyorum," dedi. Kerem Merve'nin sözlerini duyduğunda içindeki acı daha da büyüdü. Bir yandan Merve'nin iyi niyetini anlayabiliyor ama diğer yandan Nehir'e olan sevgisinin ve özleminin gücünü hissetmekten de geri duramıyordu. Merve'nin onun iyiliğini düşündüğünü biliyordu ama hissettiği duygular ne kadar değişse de Nehir'e karşı olan bağını koparmak sanki bir parçasını kaybetmek gibi geliyordu. "Elimde değil Merve, aklımdan çıkaramıyorum onu," dedi Kerem, sesi daha da derinleşerek. "Bazen onu unutmaya çalıştıkça daha çok yakalıyor beni." Merve Kerem'i anlamaya çalışıyordu ama onun acısını görmek gerçekten zordu. Gözlerinde bir süre tereddüt belirdi. Sonra daha yumuşak bir tonda "Biliyorum ama kendini bu kadar tüketme Kerem. Rahatlamaya ihtiyacın var.
Bu şekilde devam edemezsin. Kafanı toparlamalısın. Nehir'in seni böyle kırmasına izin verme, dedi. Merve deniz mavisi gözlerini devirdi ve dalgalı uzun siyah saçlarını arkaya doğru attı. Kerem'in elinin üzerine kendi elini koyarak, "Daha iyi hissedeceksin, güven bana," dedi. Sesinde kararlılık, Kerem'in içindeki boşlukla daha da karşıt hale geliyordu. Merve'nin önerisi ona bir umut ışığı gibi görünse de Nehir'e olan hislerinden bir adım daha uzaklaşmak ona zor geliyordu. Kerem Merve'nin ısrarlarına anlam veremiyordu ama herkesin ona Nehir'i unutması gerektiğini söylediğini düşündü. Belki biraz olsun gözleri silinir aklımdan, diye geçirdi içinden. Tamam, işten çıkınca bir şeyler yaparız. Akşam olduğunda ise Kerem halsiz olduğunu ve dinlenmek için eve dönmek istediğini söyledi. Ancak Merve, "Kerem lütfen, iyi gelecek, güven bana, lütfen bil deme," diyerek onu ikna etmeye başardı tekrar. İkisi birlikte bir bara girdiler. Merve orta boylu, beyaz tenli, zayıf bir kızdı. Yürüyüşüyle bile dikkatleri üzerine çekebilecek biriydi. Ve bara girdiklerinde de bunu başarmıştı. Ancak içerideki müzik o kadar yüksekti ki Kerem hemen pişman oldu geldiğine. Merve gülümseyerek içkileri söyledi ve elindeki bardağı yudumlayarak hafifçe sallanıyordu. Kerem Merve'yi kırmak istemediği için gülümsedi, içkisini yudumladı. Zaman ilerledikçe içkiler etkisini göstermeye başlamıştı ve ikisi de iyice sarhoş olmuşlardı. Merve taburede oturan Kerem'in boynuna ellerini dolayarak dans etmeye başladı. Kerem'in gözleri Merve'ye kilitlenmişti. Ama aslında gördüğü kişi Merve değildi. Gözlerinde yalnızca Nehir vardı. Hatırladığı her şey, her anı, her his Nehir'e aitti. Kerem Merve'ye bakarken gözlerinin önünden hiç gitmeyen Nehir'in gülümsemesini, ona huzur veren bakışlarını izliyordu ve Nehir'in kokusunu duyuyordu aslında. Merve'ye yaklaştığının farkında değildi. Nehir'le dans ettiğini, Nehir'in saçlarını kokladığını hayal ediyordu. O sırada Merve, Kerem'e daha da yaklaştı. "Daha iyi hissedecek söylemiştim," dedi ve gözlerini kapatarak dudaklarını Kerem'in dudaklarına değdirdi. Kerem o an üzerine buzlu bir su fışkırtılmış gibi ürperdi. Hemen Merve'nin ellerini boynundan çekip ayağa kalktı. "Ne yapıyorsun Merve?" Sesi titrek ve karışıktı. Merve şaşkın bir şekilde geri çekildi. "Sen de istiyor gibiydin Kerem. Bana dokunuşların, koklamaların." Kerem derin bir utanma hissetti. Karşısındaki kadını Nehir sanmıştı. Kendini kaybetmişti ve yanlış bir umut vermişti. Başını öne eğdi, bakışlarını kaçırdı. "Özür dilerim Merve, çok özür dilerim," dedi ve yavaşça kapıya doğru yürüdü. Eve doğru giderken gözlerinden yaşlar süzüldü. Hem utandığı hem de Nehir'i aldatıyormuş gibi hissettiği için. Eve gelip kendini yatağına attı ve her gece yaptığı gibi Nehir'i hayal ederek sarhoşluğun etkisiyle sızdı.